Arkadaşlar merhabalar. Bugün internet üzerinden satın almış olduğum radyo frekansı üzerinden çalışan rölenin, tek kanallı bir rölenin tanıtımını yapacağım. Bunu motosikletim için aldım ben. Motosikletimin kontağı bozuldu. Yeni kontak 3000 lira civarında. Onun yerine uzaktan kontağı açıp kapatabileceğim bir şey yapacağım. Bu rölenin özelliklerine gelelim. Şöyle bir kutunun içine geliyor. Su geçirgenliğini azaltır. İyi bir şey bu. 50-100 metre arası bir menzili varmış. 433 MHz frekans üzerinden çalışıyor. Tek kanallı bir röle. Tek kanallı ne demek? Tek bir şeyi kumanda edebileceğiz bundan. Bunların bir de 4 kanallı versiyonları var. Onlarda 4 tane röle oluyor. Orada kumanda butonlarını atayıp 4 farklı şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Yani ben bunu mesela motorun kontağını açıp kapatmada kullanacağım. Ama bir kanal daha olsaydı onu da marşa bağlayıp uzaktan marşta basabilecektim. Ya da farlara bağlayıp uzaktan farları da aktif edebilecektim. Şimdi bunun özelliklerini söyledik kısaca. Bağlantılarına bakalım. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane bağlantı noktası var. Girişlerine bakalım. Ground dediği devrenin çalışması için eksi sinyali vereceğimiz yer. VCC dediği devrenin çalışması için artı sinyali vereceğimiz yer. Bu devre 12 voltla çalışıyor. NO dediği normally open, yani anahtarın açık olduğu konumu kastediyor. Açık olduğu konum ne demek? Bir şeyin çalışmaması demek. Yani çalışmadığı durumu belirtiyor. Devre açıksa o şey çalışmıyordur. Devre kapalıysa devreyi tamamlıyorsunuzdur, çalışıyordur. Yani normally open dediği yere normalde çalışmayan ama kumandaya bastığımızda aktif olmasını istediğimiz şeyi bağlayacağız. COM dediği ortak uç. NC dediği de normally close. Bu nedir? Normalde devrenin kapalı olduğu durum. Normalde devrenin kapalı olduğu durum. Yani normalde çalışan bir şeyi kapatmak istediğimizde butona basacağız. Devre onu kapalı devre konumundan açık devre konumuna getirecek. Yani o çalışan şey duracak. Ben burada motorun kontağını açmak istediğim için yani normalde çalışmayan bir şeyi çalıştıracağım için NO bağlantısını ve ortak olan COM bağlantısını kullanacağım. Elektrik sinyallerimi de artı 12 volt buraya, eksi 12 volt buraya olmak üzere nötrü de buraya bağlayacağım. Ondan sonra kumandanın tanıtımına geçeceğiz. Çalışma mantığına bakacağız. Hızlıca bağlantılarımı yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantılarımızı tamamladık. 12 volt elektriğimizi verdik. Multimetremizi diyot ölçme kısmına alıp problarımızı normally open kısmına aldık. Çünkü ben bununla motor kontağı çalıştıracağım. Kapalı olan bir şeyi aktif etmekte kullanacağım. Şimdi yanında gönderilen kumandayı tarif edeyim. Şöyle kapaklı bir kumanda. İçinde pili dahil geldi. 4 tane farklı butonu var. Butonları devreye tanıtacağız. Her şeyden öncelikle devremizi sıfırlayalım, resetleyelim. Resetlemek için şurada gördüğünüz bir buton var. Beyaz bir buton. Bu butona 8 kere basmamız lazım. Her bastığınızda şurada bir kırmızı ışık yanıp sönecek. Işıklar yanıp söndükten sonra resetleme işlemi tamamlanmış oluyor. Bu devrenin 6 tane modu var. İlk modda siz butona basılı tuttuğunuz sürece röle aktif oluyor. Butondan elinizi çektiğinizde röle duruyor. İkinci modda siz butona bir kez bastığınızda röle çalışacak, cihaz çalışacak. Tekrar bastığınızda da cihaz duracak. Elinizi basılı tutmanıza gerek kalmıyor. Üçüncü modda 2 tuş tanımlamanızı istiyor. İlk tuşta cihaz aktif oluyor. İkinci tuşta cihaz duruyor. Dördüncü modda bir tuş tanımlıyorsunuz. Tuşa bir kez bastığınızda 5 saniye boyunca cihazı açık tutuyor. Sonra kendisi otomatik olarak kapanıyor. Dördüncü modda bu şekildeydi. 5. modda 10 saniye, 6. modda da 15 saniye bu işlemi gerçekleştiriyor. Devremizi resetlemiştik. İlk modumuzu deneyelim. İlk mod için butona bir kez basıyoruz. Bastık. Buradan bir tane tuş tanımlamamızı istiyor. Ben bir R tuşunu tanımlıyorum. Şimdi tanımladım bunu. Bir test edelim bakalım. Buna bastığım sürece cihazı açık tutacak. Elimi çektiğimde butondan cihazı kapatacaktır. Deneyelim. Şurada da zaten tuşu yanıyor el aktif olduğunda.
Bakın bir kere bastım. Elimi çekince durdu. Mesela ben motorun marşını bunda kullanmak isteseydim bu modu kullanacaktım. Şimdi ikinci modumuzu deneyelim. İkinci mod neydi? Bir kez bastığımızda aktif olacak ta ki ikinci basışımıza kadar. İkinci mod için 2 kere basıyoruz. Bastık. 2 nolu butonu buna tanımladım. Şimdi bakalım. Bir kere bastık. Açık konuma geldi. Bir daha basınca durdu. Şimdi üçüncü modumuzu tanımlayalım. Bunun için 3 kere basacağız. Birinci tuşumuzu yaptık. İkinci tuşumuzu da yaptık. Bu mod neydi? Bir tuşta aktif ediyordu. İkinci tuşta duruyordu. Deneyelim. Bakın buna basınca etki etmiyor. Stop için buna basmam lazım. Şimdi bütün tuşlarımı tanımladım. Dördüncü modu gösteremiyorum. O yüzden cihazı tekrar resetlemem lazım dördüncü mod için. 8 kere bastık. Işıklar yanıp söndü. Şu an cihaz resetlendi. Ne basarsam basayım işe yaramıyor. Şimdi dördüncü modumuzu deneyecektik. Neydi dördüncü mod? Cihazı 5 saniye aktif tutacaktı. Sonra kendisi otomatik kapanacaktı. 4 kere bastım. 1'i tanımladım. Şimdi bakalım 1'e basınca röleyi aktif edecek. 5 saniye sonra kendi duracak. Bakın 5 saniye sonra durdu. Şimdi 5. modu yapalım. Deneyelim. Buna da 2R tuşunu yaptım. Bunu deneyelim. ...10 saniye sonra durdu. Son modumuz 6. mod 15 saniyelik mod. Onu da deneyelim. Buna da 3R butonunu tanımlıyorum. Şimdi tanımladık. Deneyelim modu. Durdu. Şimdi ben bunu daha sonra kullanmak için resetleyeyim tekrar. Resetledik. Ben bunu ikinci modda kullanacağım. Şimdiden hazır edeyim. Neydi? 1R tuşunu buna aktif ettim. Şimdi ben bunu 12 volt bir sistemde kullanacağım. Ama bunun beslemesi 12 volt. Rölenin ucuna isterseniz 220 volt da bağlayabilirsiniz. AC akım da bağlayabilirsiniz. DC akım da bağlayabilirsiniz. Röle 10 ampere kadar destekliyor. Yani herhangi bir voltajda bu röleyi kullanabilirsiniz. Ama önemli olan beslemesi, devrenin beslemesi 12 volt olacak. Bunun 220 volt beslemesi olanlar da var. Beslemeyi 12 volt verdikten sonra 10 amper 250 volta kadar bu röleyi kullanabilirsiniz. Cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. 50 ile 100 metre arasında menzili var bunun. Sürekli devre 10 konumunda kalacaktır motorun içinde. İsterseniz bir de ne kadar akım çektiğine bakalım. Akümüzü ne kadar zamanda bitirir. Evet, multimetremizin bağlantılarını yaptık. Şimdi modumuzda deneme yapalım. Bayağı düşük bir akım değeri. Yani bu şekilde çalışsa aylarca akünüzü bitirmez. Röleyi aktif edelim. Aktif edince daha da düştü.
Evet, röle güzel çalışıyor. 253 liraya aldım ben bunu. Kargo dahil 300 liraya denk geldi bana. Yeni kontak 3000 liraydı. Yeni kontak almak istedim ama Çin malı bir motor olduğu için parçacılarda bulunmuyor. Şimdilik böyle geçici bir çözüm bulacağız. Daha sonrasında motora monte ettiğimizde tekrar çekebilirsem bir video daha çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.